Merhabalar. Bu videoda başarısızlığın en temel 7 sebebinden bahsedeceğim. Takipçilerimden birçoğu motivasyon, girişimcilik, online ticaret ve iş dünyası ile alakalı içerikler bekliyorlar. Genelde başarıdan, motivasyondan ve verimlilikten bahsediyoruz. Fakat aslında başarıya götüren sebepleri yazmaya çalışırken çok daha basite indirgemek için başarısızlığın sebeplerini ortaya koyarsak eğer hayatımızdan bunları çıkarttığımızda başarıya götürecek şeyler kalıyor. Ya da zamanım yok diyen bir insan için zamanım yok, daha verimli hale getirmek için neler yapabilirim? Verimliliği artırmak için hangi application'ları, hangi yazılımları kullanabilirim diyen bir insan için aslında şu: zamanını israf ettiğin, zamanını boşa harcadığın maddeler neler? Önce onları yaz. Sonra bunları hayatından çıkarttığında aslında zamanın ne kadar fazla olduğunu göreceksin. Aslında birazcık ters açıdan bakmaya çalışıyoruz. O yüzden başarıya götürecek sebepleri konuşmaktansa bence başarısızlığın net sebeplerini ortaya koyabilirsek geri kalanlar aslında ister istemez başarıya götürecek şeyler oluyor. Çünkü çalışmak, programlı olmak gibi şeyler artık klişe şeyler. Fakat başarısızlığın sebeplerini dünya üzerinde birçok üniversitede yapılan araştırmalarla ortaya koyabilirsek, özellikle artık mentörlük seviyesinde Elon Musk'ı mentor olarak kabul edebilirsiniz. Jeff Bezos'u mentor olarak kabul edebilirsiniz. Çünkü hayatlarının yaşadıkları dönemde kameralar var, dijital dünya var ve attıkları adımları görebiliyorsunuz. Onların attıkları adımlarda nelerden uzak durduklarını ve neleri hayatlarına koyduklarını direkt bir mentor edasıyla hayatınızın içerisine sokabilirsiniz. O yüzden genellikle eğitimlerde de bahsettiğim gibi ne söylediğimden ziyade benim ne yaptıklarıma konsantre olursanız onlar daha efektif. O yüzden şimdi başarısızlığın en temel 7 sebebini anlatıyorum. Birinci madde, mükemmele ulaşana kadar beklemek. Daha önce YouTube'da da olsun, Instagram'da da olsun bir video paylaşmıştım. Versiyon 1 her zaman versiyon 0'dan iyidir. Başarısız insanlar ya da başarısızlıkla sonuçlanan girişimleri ele aldığınızda ya da şunu da söyleyebilirsiniz: benim bu fikrim vardı fakat başkası yaptı. Ben de düşünmüştüm bunu ama yapamadım, o yaptı. Bakışındaki insanların genel yaşantısında şu vardır: çok fazla beklenmiştir. Versiyon 1'i yani prototipi ortaya koyup piyasaya çıkıp feedbackleri alıp yorumları toparlayıp versiyon 2'yi oluşturamamışlardır. Örnek vermek gerekirse mesela ben kendi şirketimde, kendi ekibimle alakalı marketing ekibinde yeni bir strateji deneyeceğim diyelim. Bu stratejinin daha somut bir örnek vereyim. ClickFunnels'la Infusionsoft'u birleştireceğim. E-mail marketing senkronizasyonlarını, CRM sistemlerini kullanmak istiyorum ve videoları da ClickFunnels'dan göndermek istiyorum. Bu yeni bir marketing stratejimiz diyebilirsiniz buna. Bunun için ben bütün e-maillerin hazır olmasını, bütün CRM sistemlerinin hazır olmasını, bütün adımların mükemmel olmasını beklememe gerek yok. Versiyon 1 şu: ClickFunnels, Infusionsoft, entegre et, temel iskelet olan yapıyı hazırla, funnel'ı hazırla ve piyasaya sür. Bu versiyon 1. Çünkü ben versiyon 50'yi planlamak için adım adım ilerlememe gerek yok. Yani bütün planları şu anda versiyon 50'ye göre yapmama gerek yok. Versiyon 1'i hazırlarım, markete çıkarım, testlere başlarım, feedbackleri alırım, versiyon 2'yi ona göre planlarım. O yüzden mükemmel ürünü ortaya koyana kadar beklemeye gerek yok. Bu başarısızlığın en temel sebeplerinden bir tanesi. Unutmayın, versiyon 1 her zaman versiyon 0'dan iyidir. 2. Meşgul olmak ile meşgul olmak. Bunu daha önce benden duymuş olabilirsiniz. Robin Sharma'nın sözüdür bu. Meşgul olmakla meşgul olmak. Birçok başarısız girişimcinin hayatında bu var. Genellikle çevrenizde görmüşsünüzdür. Hatta bunu söylediğimde, şu an örnek verdiğimde kesin gözünüzün önünde birileri canlanacak, emin olabilirsiniz. Sürekli telefon başında, sürekli toplantılara girip çıkan, sürekli iş yapıyormuş gibi gözüken ve sürekli paralardan bahseden, toplantılardan bahseden, yeni fikirlerden bahseden, fakat ortada ne para, ne iş, ne
ortaya konulan bir ürün olan insanlar var çevrenizde. Bu herkesin çevresinde var. Hepimizin çevresinde var. Bu insanlar meşgul olmakla meşguller. Çünkü her insanın içerisinde bir enerji var. Her insanın elinde olan bir enerji var. Her insanın 24 saati var. Bütün insanların eşit olduğu yer burası. Herkesin 24 saati var. Fakat bu insanlar meşguliyetlerle, yani birbirinden farklı işlerle uğraşarak çok fazla iş yapıyormuş gibi gözüküp bu 24 saati birçok parçaya ayırıp hiçbirinde başaramıyorlar. Aslında önemli olan şey meşgul olmakla meşgul olmaktan ziyade belli bir işe konsantre olmak ve bütün enerjiyi aynı odak noktaya tutup maksimum basıncı, maksimum gücü ortaya koyabilmek. 3. Ekibini demoralize etmek. Bu genelde ekibi olan iş adamları için geçerli. Ekibin demoralize olması, patron edası ve kendi ekibini eğitemek. Bu çok ciddi bir problem. Çünkü günümüzde ticaret yapan ya da girişimcilik dünyasında, startup dünyasında, Silikon Vadisi'nde dahi en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Eskiden bir çalışana çalıştığının karşılığında parasını verirdin, alın terinin karşılığını verirdin, çalışmaya devam ederdi. Bunu sorgulamazdı. Fakat belli bir aşamadan sonra insanların karnı doymaya başladı. Şu anda insanların karnı doyuyor. Artık insanlar saygı görmek istiyorlar çalışırken. Bunu karşılamak zorundasınız. Daha sonrası ise artık insanlar konforlu alanlarda çalışmak istiyorlar. Bunu karşılamalısınız. Sonrasında ise insanlar geleceğini planlayacak insanlarla, yani patronlarla ya da liderlerle çalışmak istiyorlar. Bunu planlamanız gerekiyor. Yoksa şu anda muhtemelen Türkiye'de de iş sahibi olan insanlardan bu videoyu izleyenler varsa evet, kesinlikle bu durumu anlıyorlardır. Ben de çünkü yaşadığım için biliyorum. Silikon Vadisi'nde birçok CEO ile de yapmış oldukları röportajlarda bunları dinleyebilirsiniz. Ki bu yüzdendir Google'ın, Microsoft'un, Apple'ın çalışma alanları hem çok rahat hem de birçok imkanlar sağlıyorlar. Çünkü çalışma ekiplerini, çalıştırdıkları insanları sadece maaşla ellerinde tutamıyorlar. Daha farklı onlara imkanlar sağlamaları gerekiyor ve onların hem finansal açıdan gelişmelerini sağlamak hem de kariyer olarak gelişmelerini sağlamak durumundalar. O yüzden çalışma ekiplerini demoralize etmeden onları güvende tutarak, biz şirketin zaten win-win-win'e sahip olması gerekiyor. Yani nedir? Çalışma ekibi, çalışanlar kazanacak. Ne kazanacak? Para kazanacak, finansal olarak kariyer kazanacak, yetişecekler. Şirket kazanacak, patron kazanacak. Yani şirketin sahibi. Şirketin sahibi ne kazanacak? Şirketin sahibi sadece para kazanmayacak. Zaman olarak özgürlük kazanacak. En büyük kazanç bu aslında. Bu üçü kazanmıyorsa bu şirketin uzun vadede hayatta kalma şansı yok. Ekip kazanmıyorsa, hep patron kazanıyorsa şirket batar. Şirket kazanmıyorsa, patronla ekip kazanıyorsa bu şirket ilerlemeyecektir, zaten batacaktır. Sadece patron kazanıyorsa, diğer ikisi kazanmıyorsa yine batacaktır. Bunun alternatifi yok. Üçünün de kazanması gereken bir sistem kurulması lazım. Ben bu durumu şu şekilde özetliyorum. Bir lider ya da patron olmaktan ziyade şirketin sahibi ve yöneticisi mentor olması gerekiyor. Çalışma ekibini eğitmesi gerekiyor ve onları kariyer olarak geliştirmesi gerekiyor. Dördüncü madde, bahaneler üretmek ve bu bahanelere inanmaya başlamak. Birçok insan iş alanının içerisinde, çevrenizde görmüş olmalısınız, birçok bahane üretmeye başlıyor ve bir yerden sonra artık o bahanelere inanmaya başlıyor. Kendini ikna etmeye başlıyor. Başkalarının ikna etmeye çalışırken kullandığı argümanlara kendisi inanmaya başlıyor. Çünkü kelimelerimiz duygularımızı etkiliyor. Duygularımızsa davranışlarımızı etkiliyor. Ve bu sonuçta bu kadar olumsuzluğu konuşarak zaten bir şey başarma imkanı yok. O yüzden sizin problemle karşılaştığınız örneklerde bu çok büyük bir problem diyerek kendiniz için onu artık belki çok ufak halledilmesi gereken bir şeyken büyük bir probleme dönüşüyor ve onun altında ezilebiliyor insanlar. Fakat problem olarak gördüğünüz şeyler belki bir fırsat, belki bir gelişim noktası olabilir mi? Çok basit bir örnek vereyim. Geçtiğimiz günlerde yaşadık bunu. Bu videoyu çektiğim zamanlarda, ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum, fakat şu anda hali hazırda 2019'un sonlarına doğru ClickFunnels'la Infusionsoft, ikisi de dijital dünyanın iki büyük devi. Yani online marketingçilerin
belli bir seviyenin üzerindeki insanlar bilirler bunları. Şu anda aralarında data aktarımında bir problem var. Kendi problemleri, data aktarırken sıkıntı yaşıyorlar. Bu iki dev şirket aralarındaki problemleri çözemedikleri için üzerinde çalışıyorlar. Bir üçüncü şirket ortaya çıkıyor ve Zapier denen bir şirket çıkıyor. Diyor ki ben ClickFunnels'ın içerisindeki datayı, müşteri bilgilerinizi Infusionsoft'a aktarabilirim. Ve bu bir fırsata dönüşüyor ve Zapier şirketi şu anda milyonlarca dolarlık bir şirket haline geliyor. Birçok firmanın problem olarak baktığı şey Zapier firması bir imkan olarak, bir fırsat olarak görüyor ve bu konuda para kazanmaya devam ediyor. Zapier tabii ki sadece ClickFunnels'la Infusionsoft arasındaki bağlantıyı sağlamıyor. Birçok hizmet sağlayıcısı arasında bağlantı sağlıyor şu anda ama biz ClickFunnels'la Infusionsoft arasında kullanıyoruz şu anda sıklıkla. 5. madde olarak olayları fazla büyütüp kafanızda da büyütüp üstesinden gelememek. Bu ben online eğitim alan insanlardan çokça görüyorum. Özellikle danışmanlık akademisi bünyesinde dijital marketing danışmanlığı yapan insanların bir bölümünde görüyorum. Bana gelen sorularda da var. Fatih Bey, birçok kişiden eğitim aldık, kitaplar okuyoruz, kendimizi geliştiriyoruz fakat hala ya yeterli değilsek. Bu kafada büyütüldükçe, sahaya çıkılmadıkça, müşterilerle, firmalarla görüşülmedikçe zaten başarısızlığın en garanti yolu. İşte aslında birkaç madde önce konuştuğumuz şey versiyon 0. Kendisinin versiyon 0'ını versiyon 1'ini sahaya sürmeden hep versiyon 0'da kaldığı için hiçbir zaman ileriye adım atamıyor. Sahaya çıkıp kendisine güvenip birazcık hareket edebilse, feedbackleri alabilse, kendi boşluklarını görebilse, orayı tamamlasa versiyon 2 çok daha sağlıklı olabilir. O yüzden başarısızlığın en temel sebeplerinden bir tanesi de olayları fazla kafasında büyütüp harekete geçememek. 6. madde finansal verilere bakmamak, o finansal verileri okuyamamak. Ben sayısalcı değilim, ben sözelciyim, ben ticaret yapmak istiyorum ama sayılarla, rakamlarla uğraşmak istemiyorum. Sadece muhasebecim baksın. Böyle bir şey yok. Ticaret yapacaksanız, girişimcilik yapacaksanız sayıları okumayı bilmek zorundasınız. Kendi rakamlarınızı bilmek zorundasınız. Sizin conversion rate denilen online ticarette sizin mağazanız varsa mağazanıza, online ticaret siteniz varsa oraya, neresiyse ya da danışman olarak kendinizi düşündüğünüzde ben 5 müşteri adayıyla görüştüğümde 2 tanesini bağlıyorum ve danışmanlık ücreti alabiliyorum. Bu rakamları net bilmeniz gerekiyor. Benim mağazamdan 10 kişi içeri girdiğinde ben 3 tanesine ürün satabiliyorum ve bunun karşılığında şu kadar para kazanabiliyorum. Benim conversion rate'im, dönüşüm oranım %30. Bu rakamları net bilmek zorundasınız. Bu rakamları bilmezseniz eğer umuda bağlı, dualarla ilerleyen bir iş modeli ortaya koyarsınız ve şirketiniz içerisindeki hangi vidayı sıkmanız gerektiğini anlayamazsınız. Çünkü müşteri hizmetlerinde mi problem var? Marketingde mi problem var? Ürününüzde mi problem var? Yönetimde mi problem var? Dükkanın yerinde mi problem var? İnternet sitenizin içerisinde mi problem var? Nerede problem var? Eğer bu sayıları, bu verileri takip edemezseniz problemleri göremezsiniz. Problemleri göremezseniz analiz edip çözüm ortaya koyamazsınız. Bu problemin, yani başarısızlığın en temel sebeplerinden bir tanesi ki zaten parantez içinde söyleyeyim. Beyin aslında hedeflenen noktaya gitme işlevinde konfor alanının içerisinde tutmaya çalışıyor denilen bir klişe var, biliyorsunuz. Herkesin söylediği bir şey. Konfor alanınızdan çıkın. Beyin sizi konfor alanınızda tutmaya çalışıyor. Yeni şeyler denemenize engel oluyor. Bunun aslında açıklaması şu. Bir hedef var ortada ve o hedefe şu anki mevcuttaki, mesela ben Fatih Çoban olarak 2020'nin sonunda işte diyelim 10 milyon dolarlık bir hale getirmek istiyorum danışmanlık akademisini ya da yeni projemiz olan DigiEns Akademi'yi. DigiEns Akademi'yi ben 2020'nin sonunda 10 milyon dolarlık bir şirket haline getirmek istiyorum. Bu bir hedef. Fakat benim beynim biliyor, şu andaki mevcuttaki Fatih Çoban 2020'nin sonundaki 10 milyon dolarlık hedefi sağlayamaz. Çünkü mevcuttaki Fatih Çoban'ın kazanacağı şey belli ve onu zaten şu anda kazanıyor. 2020'deki hedefi gerçekleştirecek Fatih Çoban çok daha donanımlı, çok daha fazla yetkileri ve yetenekleri olan, ekibini çok daha iyi yetiştiren ve yönetebilen bir Fatih Çoban. O yüzden
Yeni yetenekler kazanması ve yeni şeyler denemesi gerekiyor. İşte bu yeni şeyleri beyin istemiyor. O yüzden aslında yeni bir Fatih Çoban'ın ortaya çıkmasını istemiyor beyin ve şu anda mevcutta iyisin, oturduğun yerde otur diyor. Bu finansal verilerin okunmaması ve beynin seni konfor alanında tutması aslında paralel. Çünkü ya şu anda para kazanıyorsun işte. Boş ver şimdi conversion rate neymiş? Dükkana kaç kişi girmiş? Web siteyi kaç kişi ziyaret etmiş? E-mail marketingteki dönüşümümüz yüzde kaçmış? Bunları çok günlük takip etmene gerek yok. Şu anda kârda mıyız? Kârdayız. Tamam. Aynen uygulamaya devam edelim. Beyin aslında bunu istiyor. Çünkü problemi görüp o problemin çözmek için ortaya bir efor sarf etmek istemiyor. Bu da 6. madde başarısızlığın sebeplerinden bir tanesi. 7. madde ise operasyon ve planlama yetersizliği. Çocukken birçok aileye tavsiye ediyorum. Biz çocukken çok oynardık. Legolarla birleştirerek bir şeyler ortaya çıkartmak. Bu çok önemli. Çocuk yaşta da önemli. İlerleyen yaşlarda bunu özellikle dijital dünyada para kazanan insanlar bunu net anlayacaklardır. Çünkü biz işimiz Legolarla oynamak. Yani çok büyük bir hedef ortaya koyuyorsunuz. İşte az önceki verdiğim örneği vereyim yine. 2020'nin sonunda DigiEns Akademi 10 milyon dolar para kazanması gerekiyor. Örnek. Bu çok büyük bir resim aslında. Fakat bu resmin içerisinde binlerce küçük küçük parça var. O parçalara inilmesi ve planlanılması gerekiyor. Bu büyük 10 milyon dolarlık büyük resmin içerisinde aslında bir marketing kısmı var. Bir yönetim kısmı var. Bir reklam kısmı var. Bir ekip kısmı var. Bir finans kısmı var. Birbirinden farklı kısımlar var ve bu kısımların altında da yine binlerce küçük parça var. Mesela marketing, kendi işim olduğu için ayrıntısına gireyim. Marketing kısmı var. 10 milyon dolarlık bir ciro elde etmek istiyorsanız milyonlarca dolarlık reklam verilmesi lazım. Belki milyonlarca insanın sizin sisteminizin içerisinden geçmesi lazım ve onlara Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan, bütün sosyal medya mecralarından trafik çekmemiz gerekiyor. Sonra bunları funnel'ların içerisinden geçirip e-mail marketinglerle desteklememiz gerekiyor. İçerikler üretmemiz gerekiyor. Ve düşünün ki içerikler üretmek demek çok küçük bir puzzle gibi düşünün. Fakat onun altında ise editçiler çalışması gerekiyor, videolar çekilmesi gerekiyor, bir stüdyonun olması gerekiyor. Birbirinden farklı küçük parça. O yüzden planlama ve program hepsinin net olması gerekiyor. En büyükten küçüğe kadar planlanması gerekiyor. Plandaki eksiklik de başarısızlığın en temel maddeleri. Bu 7 madde başarısızlığa götüren maddeler. Bu 7 maddenin tam tersi ise sizi başarıya götürecek şeylerdir. Bu en çok gelen sorulardan bir tanesiydi. Fatih Bey şunu denedim, başarısız oldum. Şunları deniyorum, yine olmadı. İşte hayatınızı eğer sorgularsanız bu 7 maddeden en az birkaç tanesine sahipsinizdir. Bu 7 maddeyi hayatınızdan çıkarttığınızda birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Bu videoluk bu kadar diyebiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonunu tıklayabilirsiniz. Haftada birkaç tane bu tarz videolara devam etmek istiyorum. Özellikle şu andaki benim takip eden Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Instagram'da da birçok içerik paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Genellikle gördüğüm kadarıyla motivasyon, iş dünyası, dijital marketing, online ticaret ve özellikle benim uzmanlık alanım olan Facebook reklamları alanlarında toparlanıyoruz. Bu konularla alakalı içerikler üretmeye devam edeceğim. Fakat sizin istemiş olduğunuz spesifik konular varsa eğer yorum kısmında dile getirebilirsiniz ve bu konularla alakalı, bu videoyla alakalı sorunuz varsa yine yorum kısmında sorabilirsiniz. Bizzat kendim kontrol ediyorum çünkü bir sonraki içeriğin hangi konu üzerinde olacağını aslında birazcık sizin tepkileriniz karar veriyor. Bu video da o şekilde çıktı. Bana özelden olsun, gruplardan, Facebook gruplarından olsun gelen sorulardan başarısızlığın temeline inilmesi gerektiğini gördüm ve bu video o şekilde ortaya çıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.